Merhaba arkadaşlar. 16 soruyla analitik tekrarı için bir video çekmeyi planladım. Tam da YKS sınavına bir hafta kala böyle bir çalışma yapayım istedim. Sizler de bunu izleyip tekrar etmiş olursunuz. Soruları Apotemi'den seçtim arkadaşlar. Apotemi'den 16 tane farklı soru seçtim. Basit sorular, sadece tekrar amaçlı olduğunu unutmayalım. Yani bir eğimi bilelim istedim. Genellikle grafik verilen sorularda sıkıntı yaşanıyor. Grafiği okuma problemleri yaşandığı için o yüzden grafikli sorulara daha ağırlık verdim. Bu çalışmada umarım beğenirsiniz. Şimdi ilk soruyla hemen başlıyorum. Analitik düzlemde verilen OAB dik üçgeni ile y eşittir 3 doğrusu A noktasında kesişmektedir. Buna göre D doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, y eşittir 3 doğrusu zaten x ekseniyle paralel bir doğru olduğu için bizim D doğrumuzun, şuradaki D doğrumuzun eğim açısını x ekseninden almak yerine ben şuradan almayı planladım. Yani dedim ki şurası eğim açısıdır. Bu bir geniş açı olduğu için eğimin negatif olması lazım zaten. Benim iki şıkkı elememde fayda sağladı bu. Öyleyse biz yanındaki açıyı, yani şu taradığım açıyı bulup karşı dikkenar bölü komşu dikkenar yapacağız. Başına da eksi koyacağız demek ki. Şurası da y eksenini dik kesecek, onu biliyorum. Y eşittir 3'ten de buranın 3 olduğunu biliyorum. B noktasının ordinatı 15 olduğu için arkadaşlar 3'ünü çıkardık. Buraya 12 kaldı. Dikten dikindin, yine aklına öklit gelsin. Yani bu uzunluk eğer h ise h kare eşittir 3 çarpı 12'den h'ı ne buldun? 6. Buraya 6'yı yazdın. Şimdi artık söylediğimi yapabilirsin. Bakın bu üçgende ne yapıyorum? Karşı dikkenar 12, komşu dikkenar 6. 12 bölü 6 yazacağım ama başına da eksi koyacağım. Sonuç ne oldu? Eksi 2 oldu dedim. Bursa'yı işaretledim. Diğer bir soru. Analitik düzlemde köşe koordinatları ABC olan ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır demiş. Bizden AG doğrusunun eğimini istiyor. Yani iki noktası bilinen doğrunun eğimini bulacağız. Önce ağırlık merkezi neydi onu hatırlayalım. Köşe koordinatlarını biliyorsak apsisleri toplayıp 3'e böldüğümüzde G noktasının apsisini buluyorduk. 1 artı A artı 5 eksi A. A'lar birbirini götürdü. 6 bölü 3'ten 2 bulduk. 3 artı 7 eksi B ile B artı 5'i toplayıp 3'e böleceğiz. Yani 10, 15 oldu. Değil mi? B ile eksi B birbirini götürdü. 15 bölü 3'ten de ordinatı 5 bulduk. A ve G'den geçen doğrumuz, A noktasının da koordinatlarını yazalım. 1'e 3. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi neydi? Apsisler farkı. 5'ten 3 çıkardık. 2. 2'den 1 çıkardık. 1. Sonucumuz ne o zaman? Bursa'dır dedik. Diğer sorumuz. Analitik düzlemde ABCD karesinin B köşesinin y eksenine uzaklığı OC doğrusuna uzaklığının 2 katı olduğuna göre demiş. Şimdi B köşesinin y eksenine uzaklığı dediği yer aslında şurası. Burayı tarif ediyor bana. Bu aslında karenin bir kenarı demektir. B köşesinin doğruya dik uzaklığının 2 katı. Yani mavi çizdiğim çizgi A ise kırmızı çizdiğim çizgi 2A demek ki. Aslında karenin bir kenarı 2A demektir ki onu da BC üzerine 2A yazarak söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bizim bulduğumuz şu dik üçgene dikkat ederseniz, bakın şuna. Burada bir dik kenara hipotenüs 2A olduğu için şuradaki açının 30 derece olduğunu biliriz. Şimdi OC doğrusunun eğim açısı demek aslında x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı olduğu için ben burayı arıyorum. Bu da bir kare olduğundan arkadaşlar, hemen bunu aşağı indirirsem bu açı 30 olduğundan bu 90'dır. Öyleyse buraya 60 yazarım dedim. Diğer sorum, analitik düzlemde verilen D1, D2, D3 doğrularının eğimleri sırasıyla M1, M2, M3'tür. Bu durumda M1 çarpı M2 bölü M3 oranı kaçtır diye sormuş bana. D1 doğrusunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı burası. Bunun tanjantını arıyorum. Bu tarafta bulamayacağım için ters açıdan burayı kullanacağım. Bakın, x ekseniyle pozitif yönde yapılan açı bir dar açıdır. Şurada 90 derece var. Dikkat ederseniz 90'ı geçmemiş. Yani bir başka deyişle doğrumuz sağ yatık. Sağ yatık doğruların eğimi pozitifti. O zaman tanjant karşı dikkenar bölü komşu dikkenar olduğu için M1'e 3 bölü 4 yazacağım. Daha sonra M2'yi bulmak için D2 doğrusuna bakıyorum. D2 doğrusunun eğim açısı burası arkadaşlar. Değil mi? X ekseniyle pozitif yönde yaptı. Bakın, geniş açı olduğunu gördüm. Bu durumda ne yapıyordum? Hemen yanındaki dar açıyı alıyordum ve karşı dikkenar komşu dikkenar yaptıktan sonra başına eksi koymayı unutmuyorum. Ben şimdi burayı bilmiyorum arkadaşlar, bakın. O zaman ben buraya A diyelim. A bölü 9 diyeceğim. Başına da eksi koyacağım. O zaman M2 için ne yazıyorum? Eksi A bölü 9. Geldim M3 doğrusuna. M3 doğrum bu. Yani D3 doğrum bu. Yine
Eğim açısını bulmak istesem dikkat ederseniz o da bir geniş açıdır. O zaman yanındaki açıyı alacaksın, başına eksi koyacaksın. Yine karşı dik kenar a, komşu dik kenar 4. A bölü 4 yazdım, başına da eksi koydum. Bu da D3 doğrusunun eğimidir arkadaşlar. Şimdi M1 çarpı M2 demiş. 3 bölü 4 çarpı eksi A bölü 9 yazdınız, aşağı indiniz. M3 yerine de eksi A bölü 4 yazdınız. Burada 2 tane eksi var. Eksiler eksiye bölününce artı olacak. Sıkıntı yok. Ters çevirip çarptığımızda arkadaşlar 3 ile 9'u da sadeleştirdim. Burada 3 var. A bölü 12 yukarıdadır. Ters çevirdiğimde 4 bölü A gelecek. A'lar da birbirini götürdü. 1 bölü 3 olmalıdır. Doğru cevabımız Bursa'dır dedi. Diğer sorumuz arkadaşlar yine grafikli bir soruyla devam ediyoruz. OA OK demiş. Burada bir eşitlik vermişler. Analitik düzlemde AOCB dikdörtgeni eğimi 2 bölü 3 olan D doğrusuyla iki bölgeye ayrılıyor. Yalnız eşit alanlı iki bölgeye ayrılmamış. Dikkat edelim. Buna göre oluşan bölgelerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Önce eğimi 2 bölü 3 dediği için biz hemen burada eğim açısını tespit edip karşı dik kenara 2K yazarsak komşunun 3K olduğunu yazabiliriz. Öyleyse AO da OK'ya eşit olduğu için ben buraya 2K yazarım ve buranın K olduğunu tespit ederim. B noktasının apsisi belirleyici bir nokta. B noktasının apsisi aslında A noktasının apsisine eşittir. O da eksi 6'dır. AO uzunluk dediğim zaman eksiyi kaldıracağım artık. Uzunluk negatif olamayacağı için demek ki 2K uzunluğun 6 olduğunu bulmuş oldum. Buradan da K'yı 3 buldum. A yerine 3 yazarsam burası 6 olacak. Burası zaten 6 idi. Buraya da 3 yazmış olacağım. B noktasının ordinatı 7 olduğu için tam olarak BA uzunluğunun 7 olduğunu, yani CO uzunluğunun 7 olduğunu görürüm. Öyleyse ben CK'ya 1 yazarım. Öte yandan şurayı da bulmam lazım. Onu da oran kullanarak gidelim arkadaşlar. Bakın diyelim ki burası K'dır, burası 3K'dır. Yani K bölü 3K eşit olmalıdır. Şu mavi tırtıkladığım yerin 6'ya oranı. İsterseniz A diyelim ona. A bölü 6. Buradan da A'yı 2 bulursunuz. Bakın şurası 2. Bu 2 ise BA da 7 olduğu için yukarıya 5 kaldı. Şimdi turuncu bölgenin alanını bulalım bakın. 1 artı 5 bölü 2 dik yamuk alanıdır turuncu. Yüksekliğinin 6 olduğuna dikkat edelim. 6. Mavi bölge de dik yamuktur. Alt taban artı üst taban, yani 6 artı 2 bölü 2 çarpı 6 yazmalıyım. Onun da yüksekliğinin 6 olduğunu unutmuyorum. Bu durumda 6'lar ve bölü 2'ler birbirini götürecek. Yukarıda 6 var, aşağıda 8 var. Oranım ne geldi? 3 bölü 4'tür. Diğer sorumuz, analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin AH dikme ayağının OY eksenini kestiği nokta E noktasıdır. Buna göre E noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Aslında soru şimdi dikme ayağı falan diyor. Hocam ne ayak bu, dikme ayağı falan diyor diye söyleyebilirsiniz ama şöyle bakarsak pozitif, B ve C'den geçen doğrunun eğimini bulabilirim değil mi? İki noktasını biliyorum. Ve AH doğrusuyla BC'den geçen doğrular birbirini dik kesiyorlar. O zaman eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu biliyorum. Yani ben AH doğrusunun denklemini bulurum. Ondan sonra da onun Y eksenini kestiği noktayı bulmak için X'e 0 veririm, biter gider hocam. Aslında kafadan bu soruyu zihnen ne hamleler yapacağımı çözüp ondan sonra uygularsam çok daha rahat ederim sorularda. Buna çok dikkat edelim analitikte. Evet. Hemen yapıyoruz o zaman. B ve C'den geçen doğrunun eğimi nedir hocam? BC yazdım. MBC. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı. 5 eksi 1 bölü 3 eksi 5 yazdıktan sonra. 5 eksi 1 4. Burada da 8 var. Sonuç 1 bölü 2 hocam. BC'den geçen doğruyla AH'tan geçen doğru birbirini dik kesiyor. O yüzden eğimler çarpımı eksi 1 olacağından bunun çarpmaya göre tersini eksiyle çarpın. Yani 1 bölü 2 çarpmaya göre tersi 2'dir. Başına da eksi koyduk. Neyi bulmuş olduk? AH doğrusunun eğimini. Neymiş? Eksi 2'miş. Şimdi bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini yazıyorum. Y eşittir mx artı n'dir canlar. Ve A noktası bu doğrudan ne yapıyor? Geçiyor. Peki M nedir hocam? Eksi 2'dir. Onu buraya koy. Y yerine 5 yaz, x yerine eksi 1 yaz. Yazalım bakalım. 5 eşittir. M yerine eksi 2 yazdım. X yerine eksi 1 yazdım. Artı n yazdım. Burada sonucum ne geldi? Artı 2. Karşıya attım 3. N'yi ne buldum hocam? 3 buldum. Şimdi doğruyu şöyle yazalım bakın. Y eşittir. M yerine eksi 2x değil mi? Eksi 2 yazdık. Artı n yerine de 3 yazdık.
Ne soruyordu? OY eksenini kestiği nokta. Yani sen ne yapacaktın? X'e 0'ı verecektin. Ver 0'ı, y'ne geldi 3. O zaman 0'a 3 senin doğru cevabın. Diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen D1, D3 doğruların eğimleri sırasıyla M1, M3'tür. M1 ile M3'ün toplamı 0 verilmiş. AB uzunluğu 10, CA uzunluğu 2. Hemen şu CA'ya 2 yazalım. X eşittir 6 doğrusu dediğine göre arkadaşlar OC yani C noktası 6'dır. Demek ki OC arasındaki mesafe de 6'dır. Ben AB'yi de 10 biliyorum hocam. Burası da 8. O zaman BO da nedir? 6'dır. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmam için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir kere D3 doğrusunu bir bulmam lazım. Çünkü kesim noktasının bana ordinatı lazım olabilir. Bakın ordinat benim yüksekliğimdir değil mi? Şu buraya isterseniz bir K noktası yazalım. Bunların iki doğrunun D1 ile D3'ün kesim noktası K noktası. Bana K noktasının ordinatını bulursak OKA üçgeninin alanını bulabiliriz. Ama o zaman burası da lazım olacak. Bakalım ne yapacağım? Burayı da bulmam gerekiyor. Bakın şu mavi kısım da lazım bana. Çünkü ben bu üçgenin alanını çıkarmam lazım OKA üçgeninden. Şimdi arkadaşlar bildiğimizle başlayalım. Bakın AB doğrusunun eğimini biliyoruz. Eğim açısı geniş, yine dikkat ediyorum. Karşı dik kenarda 6, komşu dik kenarda 8 var. O zaman başına da eksi koyacağım. Eksi 6 bölü 8 benim A ve B'den geçen yani D1 doğrusunun eğimidir. M1 yazdım. Eksi 3 bölü 4 dedim. Şimdi M1 eksi 3 bölü 4 iken M3 ile toplandığında neymiş? Sonuç 0'mış. O zaman M3 için ne dersiniz? 3 bölü 4'tür dersiniz. M3 doğrusu da nereden geçiyor bakın? Orijinden geçiyor. Orijinden geçen doğruların denklemi neydi? Y eşittir mx'ti. O zaman y eşittir 3 bölü 4x yazıp 4y eksi 3x eşittir 0 doğrusu için D3 doğrusu diyebilirsin. Hemen şuracağa yazalım arkadaşlar. Neymiş D3'ün denklemi? 4y eksi 3x eşittir 0'mış. Hocam bana A ve B'den geçen doğrunun denklemi de lazım sanki değil mi? Çünkü kesim noktasının koordinatlarını bulacağım. Peki neydi hocam eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi? X bölü x'i kestiği nokta kaç? 8 artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1. İşte bu sana neyi verecek? D1 doğrusunun denklemini. Hocam bunlar 24 ile eşitleniyor. O zaman ben burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirim. Bu doğru denklemimde 3x artı 4y eşittir 24 yapar. Bunları alt alta yazıyorum. Bakın 3x artı 4y eşittir 24. Taraf tarafa toplarsam neyi bulmuş olurum? Bunların kesim noktasının ordinatını bulmuş olurum. Çünkü absisler gider. 8y eşittir 24 yaptı hocam. Y'yi ne buldum? 3 buldum. O zaman K'dan aşağı indiğimiz yer neymiş? 3'müş. Şimdi OKA üçgeninin alanı ortaya çıktı arkadaşlar. Tabanı kaç? 8. Yüksekliğine 3 bölü 2 yaptınız. 24 bölü 2'den ne bulduk? 12 bulduk. Hocam bir de demiştiniz ya bu mavi çizgiyi bul diye. Mavi çizgiyi nasıl bulacağım? Ben önce BOA üçgenine bakıyorum. Şu 3 bu 6. Yani bu çektiğimiz şey orta taban oldu. OA uzunluğunu nasıl böler? 4 4 böler. Çünkü 8. Burası 4'tür. Öyleyse buraya ne yazarım? 2. Şimdi buraya L noktası dedim. Burası hala dursun. KLA üçgenine bak. Burada CA uzunluğu 2 birimdi. Burası da 2 birim. Demek ki mavi çizgi de K'den aşağı çizdiğimiz çizginin orta tabanı. O zaman mavi çizgi 3 bölü 2 midir hocam? Evet. Şimdi bu alanı buluyorum bakın. Bir dik kenarı 3 bölü 2, diğer dik kenarı 2. Bir de bunu ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Sonuç ne? 3 bölü 2 hocam. Biz KOA üçgeninin alanını 12 bulmuştuk. 12'den 3 bölü 2 çıkardığımızda da sonucu buluruz. 24'ten 3 çıkardık. 21 bölü 2 oldu. Denizli'yi işaretledik. Çok büyük uğraşlar sonunda değil mi arkadaşlar? Evet. Geldik diğer soruya. D doğrusu 3x artı 4y artı n verilmiş. Bakın şimdi burada CE uzunluğuyla OA uzunluğu eşit. Ben de D doğrusunun neyini biliyorum? Eğimini. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. 3 bölü 4. Hocam zaten bu geniş açı değil mi? Evet. O zaman darınkini alırdın değil mi sen? Yani karşı dik kenara eğer 3a yazsaydın komşuya 4a yazardın. Çünkü eğim öyle söylüyor. Karşı dik kenardaki de karenin bir kenarı AB o zaman 3a'dır hocam. Peki 3a 4a ise hipotenüse 5a yazarım. 5a'da gelmiş OA'ya eşit miymiş? Evet. O zaman buraya kadar toplam 8a uzunluğun neye eşit oldu? 9a. Yazdın 8a eşittir 9. Buradan a'yı ne buldun? 9 bölü 8 buldun.
Peki sana ne soruluyor? Karenin çevresi soruluyor. Bir kenarına 3A. O zaman kaç tane 3A var? 4 tane. Yani sonuç 12A'yı bulmak istiyorsun. 12 çarpı 9 bölü 8 senin cevabın olur. 4'e böldün. Hocam burası 3. Burası ne? 2. 3 kere 9 27 bölü 2 oldu. İşaretledin cevabı. Geldik diğer soruya arkadaşlar. Diyor ki dik koordinat düzleminde verilen AD doğrusunun denklemi budur diyor. Şimdi AD BC ile paralel verilmiş. Demek ki burada bir bit yeniği var değil mi arkadaşlar? Ne demek bu? AD ile BC birbirine paralelmiş. Paralelse doğruların eğimleri eşit olduğu için biz o zaman hemen bu doğrunun eğimini bulalım. Eksi x'in katsayısı dedik. X'in zaten katsayısı eksiydi. Bir daha eksiyle çarptık. Y'nin katsayısına böldük. Sonuç 3 bölü 2. Yani AD doğrusunun eğimi 3 bölü 2 ise BC'ninki de 3 bölü 2'dir hocam. B noktasını vermiş sana eksi 1 değil mi? Eksi 1 0. A noktası da eksi 4 0. O zaman karşı dik kenar 3K iken 3K iken BO kenarı 2K olmalı ya. 2K'yı da 1 biliyorsun uzunluk olarak. Öyleyse K sayısı 1 bölü 2'dir hocam. Demek ki 3K'da 3 bölü 2 midir? Evet. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Peki ben üçgende alanda ne biliyorum? Bu soruyu özellikle buraya sordum ki sizle hem üçgende alanda alan kaydırmayı anlatayım diye. Şimdi AD'yi şöyle uzattın hocam. Dedim ki bunlar paralel doğrular. Ben bu paralel doğrular arasında bir tane yükseklik alırsam, buna da h dersem, benim bu mavi alanım BC çarpı h bölü 2 ile bulunur mu? Evet. Peki ben bu alanı A'dan C'yi birleştirerek burasıdır hocam, bu alan da ona eşittir desem acaba kızar mısınız? Bakalım. Taban BC mi? Hala BC. Yüksekliği ne? H. Evet, BC çarpı H bölü 2 alan ABC değil midir? Evet, o zaman o mavi alana eşittir hocam. Peki ben ABC üçgeninin alanını nasıl bulacağım? Bak dikkat et. AB uzunluğunu biliyor musun? Eksi 4, eksi 1. Yani aradaki mesafe 3 birim. Peki AB'ye ait ABC üçgeninde yüksekliği nereden ineceğim hocam ben? AB tavansa bunu C'den ineceksin. Bunu da az evvel biz bulmuştuk 3 bölü 2. Öyleyse senin 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 yapman lazım. Yani doğru cevap ne geldi buradan? 9 bölü 4 geldi. Adana'yı işaretledik. Geldik diğer soruya canlar. Bakalım. Y eşittir eksi x ve eksi 4x doğruları verilmiş. Hemen eğimden gidelim. Bakın eksi 4x'e dikkat edin. Karşı dikkenar tam şurası. Oraya 4K yazsanız komşu dikkenar K olmalıdır. Yani burası 4K ise buraya K yazarım hocam. Nereden? Eğimden. Öyleyse DA uzunluğu da 4K değil midir hocam? Evet. Bakın bunun eğimi de 1 eksi 1'miş. Yani 4K ise burası A'dan başlangıç noktasına kadar 4K olmalı. Öyleyse AB arası 3K olmalıdır hocam. Dikdörtgenin alanı diyor. Evet 48. Bir kenarlarını biliyorum. 3K çarpı 4K'nın 48 olduğunu biliyorum dolayısıyla. 12K kare etti 48'den. K kareyi 4 buldun. K sayısı da geldi sana 2. Şimdi C noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Ben zaten ikinci bölgede çalışıyorum. Dikkat edersen K sayısı yani buradaki K'yı eksi almam lazım. O zaman C'nin apsisi eksi 2'dir. K'yı 2 bulduğum için apsis eksi 2, ordinatsa 4 kere 2'den 8'dir arkadaşlar. Toplarsanız sonuç ne olur? 6 olur dedik. Diğer sorumuza geldik. Bu aslında ÖSYM'de çıktı bu tarz bir soru diye buraya koydum arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuza. Bir tane doğru verilmiş. Bu doğrunun da y eşittir 5 ve 9 doğrularını K ve L noktalarında kestiği söylenmiş. Buna göre K, L kaçtır demiş. Şimdi y eşittir 5 doğrusunda her zaman y nedir? 5'tir. O zaman ben bu doğruyla kesişmesi için y yerine 5 yazmam yeterli. 2x artı 1 dedim. Buradan x'i bulacağım. 1'i karşıya attın 4, 2'ye böldün 2. Demek ki K noktasının koordinatları 2,5 olmalı. Y'si 5, apsisini de 2 bulduk. Aynı işlemi y eşittir 9 doğrusu için yapalım. Y yerine 9 yazdığımızda 2x artı 1 karşıya attık. 8 2x'ten x'ini buldunuz 4. Apsis L için 4'müş. Ordinatsa 9'du zaten. Şimdi iki nokta biliyorsak arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar? Apsisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesinin karekökü.
4 eksi 2 yaptın 2'nin karesi artı 9 eksi 5 yaptın 4'ün karesi. 2 4 dik kenarlar 2'ye 4 ise hipotenüs küçüğün kök 5 katıydı. 2 kök 5 senin cevabın olur. Geldik diğer soruya arkadaşlar. Analitik düzlemde köşeleri y eşittir 3 bölü 8x, 6x doğruları üzerinde olan dikdörtgenin A köşesinden y eşittir mx doğrusu geçiyormuş. Buna göre m kaçtır demiş. Şimdi hemen bakıyorum. C noktasının apsisi 8 ise ve AB de OX'e paralelse arkadaşlar, B noktasının apsisi de 8 olmalı. Bu doğru da B noktasından geçtiği için apsis yerine 8 yazdığınızda y'yi 3 bulursunuz. Demek ki B noktasının koordinatları 8,3 oldu arkadaşlar. A noktasına OX ekseni ile AB birbirine paralel olduğu için A noktasının ordinatı hala nedir? Buradaki 3 ile aynıdır arkadaşlar. Onu yazdınız. Peki D noktasına dikkat edelim. D noktası y eşittir 6x doğrusundan geçtiğine göre ve D'nin ordinatı 6 olduğuna göre arkadaşlar, değil mi? Burada ordinat yerine 6 yazıp 6x 6'dan x'i 1 bulursunuz. O zaman D noktasının apsisi 1, ordinatı 6'dır derim ve D noktasının apsisi A noktasının apsisine eşit olacağı için oraya da 1 yazarım. Şimdi y eşittir mx doğrusu hem A'dan hem O'dan geçiyor. Yani orijinden geçiyorsa 0, 0, A'dan geçiyorsa 1, 3 yaz. 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden git. Yani 3 eksi 0 bölü 1 eksi 0 sana 3'ü verir. Y eşittir 3x aradığın şeydir. M nedir bu durumda hocam? 3'tür tabii ki. Diğer soruma bakıyorum. Analitik düzlemde 4x eksi 3y eksi 1 doğrusuna paralel olan ve A noktasından geçen doğrunun denklemi hangisidir? Şimdi bu tarz soruları ben her zaman derim ki hocam düzleme yatır. Düzleme yatırmazsan çözemezsin. Kafana göre yaz ama. Şöyle yap. A eşittir eksi 1 bölü 2 noktasından geçeceğim. Değil mi? Geçecek bir doğru lazım bana. Bir de 4x eksi 3y eksi 1 eşittir 0 doğrusuna paralel olacak. Yani 2 tane koşulum var senin. Birincisi verilen doğruya paralel olman, ikincisi de A noktasından geçmen. O zaman aradığın şey böyle bir şeydir bakın. Kırmızı şey aradığın şey. Doğrular paralelse nelere eşittir? Eğimleri. Bunu sana iki yoldan göstereceğim. Bak şimdi. Bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 4 bölü eksi 3. Yani 4 bölü 3'tür. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı olduğunu unutma. O zaman aradığımız doğrunun eğimi de 4 bölü 3 müdür? Evet. Bir noktası ve eğimini bilinen doğru denklemini yazıyorum. Y eşittir 4 bölü 3 x artı n. A noktası bu doğru üzerinde midir? Evet. Y yerine 2 yaz. X yerine eksi 1 yaz. Eksi 4 bölü 3 artı n'den. Karşıya attın. N sayısı 2 artı 4 bölü 3 oldu. 3 kere 2 6 4 ekledin. 10 bölü 3'te neyi buldun? N'yi. Şimdi getir buradaki n yerine 10 bölü 3 yaz. Ne oldu doğrun? Buradaki 3 ile karşıyı çarptın. 3y eşittir 4x artı 10 oldu. Hepsini sola atarsan 3y eksi 4x eksi 10 bulursun. Eşittir 0. Aslında arkadaşlar tam olarak şurada bir bekleyin. Hemen şıklara bakın. Sağa mı atmış, sola mı atmış? Ben burada 3y eksi 4x eksi 10'u hemen gördüğüm için dedim ki sola atalım ve burayı bulduk. Şimdi ikinci yola bakalım arkadaşlar. İkinci yolda ne yapmamız gerekiyor? Hemen paralel doğruların nelere eşitti bakın. Üzerinde yapmaya çalışacağım. 4x eksi 3y'si bu sorunun garantidir. 4x eksi 3y var hocam. C'si değişecek. Peki bu doğrumuz bu noktadan geçiyor mu? Evet. O zaman x yerine eksi 1, y yerine 2 yazarsam 4 çarpı eksi 1 eksi 3 çarpı 2 artı c'den c sayısını 10 bulursun. Burası eksi 4, burası eksi 6 gelecek. Karşıya attın. Buraya da artı 10 yazarsanız 4x eksi 3y artı 10 bulursunuz. Hepsini sağ tarafa atarsanız aradığınız cevabı bulursunuz. Bu da biraz korsan yöntemdir. Diğer soruya bakıyorum. Analitik düzlemde 2x artı y eksi 4 eşit 0 doğrusu ile y eşittir mx artı n doğrusu, y artı x eşittir 0 doğrusu üzerinde dik kesiştiğine göre m çarpı n kaçtır demiş. Şimdi yine koordinat düzlemine çizelim. Keyfi yazıyorum bakın. 2x artı y eksi 4 eşit 0 doğrusu bu olsun. Y eşittir mx artı n bunu dik kesecekmiş. Şöyle kessin değil mi? Dik kesecek. Y eşittir mx artı n. Ve bunların kesim noktasından da kim geçecekmiş? Y eşittir x doğrusu. Y eşittir eksi x doğrusu affedersiniz. Şimdi bunu düzleme yazdığımda hocam y eşittir eksi x doğrusu böyle değil miydi? Niye böyle yaptınız demeyin. Çünkü bunu biz keyfi yazdık.
Burada önemli olan şey nedir biliyor musunuz? Bunların kesim noktasının koordinatı önemlidir ve bu doğruların birbirini dik kesmesi önemlidir. Birbirini dik kesen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Hemen bize verilen doğrunun eğimini bulalım. Bakın eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından. Eksi 2'yi buldun. Öyleyse bu doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir hocam. Ne yapıyordun? Çarpmaya göre tersini eksiyle çarpıyordun. Direkt neyi bulmuş oldun şu anda? M sayısını. 1 bölü 2 hocam. Peki ben şimdi neyi nasıl bulacağım? İşte orada anahtarım bu olacak. Bunların kesim noktasına A diyelim. A noktasının koordinatları için y eşittir eksi x doğrusundan nasıl faydalanacağım? Şöyle. X yerine bu doğru üzerinde y eşittir eksi x doğrusu üzerinde. X yerine A yazsanız y'yi ne bulursunuz? Eksi A bulursunuz. İşte bu A noktası şu anda y eşittir eksi x doğrusu üzerinde mi? Evet. Aynı zamanda bu doğrunun da üzerinde hocam. O zaman ben getirip A doğrusunun koordinatlarını burada yazarsam A sayısını bulurum. Değil mi? Hemen yazıyorum. 2 çarpı A, y yerine eksi A, eksi 4 eşit 0. Buradan A sayısı 4 geldi mi? Bakın A noktasının koordinatları 4'e eksi 4 çıktı. 4'e eksi 4 bu doğrunun da üzerinde değil mi hocam? Evet. O zaman buraya da koyalım bakalım koordinatlarını. Y yerine eksi 4. M'yi 1 bölü 2 bulmuştuk değil mi? X yerine 4 yazıp N'yi bulacağız. Şimdi burası 2 geldi. Karşıya attınız. N sayısı da eksi 6 geldi. Şimdi M'yi 1 bölü 2 bulmuştun az evvel. N'yi de eksi 6 buldun şimdi. Çarp bakayım bunları. Ne oldu? Cevabın Adana oldu dedik. Diğer sorumuz arkadaşlar. Şekilde verilenlere göre D1 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bakıyorum. A noktasının koordinatlarını biliyormuşum. 3, 0. C noktasınınkini biliyormuşum. 0'a eksi 2. Ve B noktasının koordinatlarını biliyormuşum. 0'a 4. Peki bana verilen D2 doğrusunun eğim açısı şu değil midir? Evet. Hocam ne yapıyordum böyle durumda? Darı alıyordum. Başına eksi koyuyordum. Karşı dik kenarı 4. Komşu dik kenarı 3. Yani 4 bölü 3'tür ama başında eksi vardır. Şimdi D2 doğrusunun eğimini buldun. D1 doğrusuyla bunlar birbirini dik kesiyor. O zaman eğimler çarpımı eksi 1'den. Çarpmaya göre tersini çevir. Başına eksi koy. Yani 3 bölü 4 olmalı diyeceğim. Değil mi? Şimdi D1 doğrusunun eğimini ne buldun? 3 bölü 4 buldun. Nereden geçiyor bu? 0'a eksi 2'den. O zaman bir noktası eğimi bilinen doğru denklemini yazacağım. Geri döndüm yine. Y eşittir 3 bölü 4x artı n. Nereden geçiyor? X'i 0, y'si eksi 2. Getirdim buraya koydun. 0'ı yazarsam burası gider. N nedir? Eksi 2'dir. O zaman aradığımız doğru y eşittir 3 bölü 4 x. N yerine de isterseniz paydası 4 olsun diye eksi 8 bölü 4 yazın ki paydaları eşitlemekle uğraşmayalım. Çünkü 8 bölü 4 zaten 2'dir, başında da eksi var. Şimdi bu 4'ü buraya attım. Değil mi arkadaşlar? 4y eşittir 3x eksi 8 yaptı. Aradığım şey acaba şu mu bakalım? Değil. Y'yi karşıya atacakmışız. Değil mi? Genelde şıklara tam burada bakıyoruz. 3x eksi 4y eksi 8 eşittir 0 olabilir mi acaba? Hemen bakalım. Evet, Bursa'da var diyoruz. Ve son sorumuz arkadaşlar bu da. Yine bir DE doğrusuyla AC doğrusu verilmiş. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. Bililenlerle hareket edelim. DE'ye bakalım. X'e 0 verirsek y sayısını 3 buluruz. Yani OD mesafesi 3'müş. Y'ye 0 verirsek x'i 9 bölü 4 buluruz. Demek ki OE mesafesi 9 bölü 4'müş. Burada AC doğrusunda x'e 0 verirsem y 2'dir. Burayı da 2 bulduk. Demek ki DA uzunluğum 1 arkadaşlar. Y'ye 0 verirsem bulamıyorum dikkat ederseniz A'yı bilmediğim için. O zaman başka kanallara gidelim. Bakın şimdi. B noktasından aşağıya bir tane dik indim. Aslında bu B noktasının ordinatıdır. AOC üçgenine bakarsak AOC. Bu üçgende 1 bölü 2 oranını görüp buranın 2 olduğunu bildiğim için buraya 1 yazabilirim. Tamam mı? Sonra da diyeyim ki B noktasının şöyle apsisini çizelim. Yani y eksenine uzaklığını. Bunu çekince bu uzunluğu 1 bulduğumuz için burası da 1'dir. O zaman buraya da 1 kalır. Şimdi burada da DOE üçgeninin benzerliğini kuracağım. Dikkat et, burası 2'dir. Tamamı 3'tür. Parça bütün yapıyorsun. 2 bölü 3 oranı şu B'den çektiğim şeye soru işareti yazdım. Soru işareti bölü 9 bölü 4
yazmalıyım. Şimdi içler dışlar alırsam arkadaşlar 2 çarpı 9 bölü 4 bölü 3 bana soru işaretini verecek. Buradan sadeleştirdik. Ters çevirip çarptığımızda burayı 3 bölü 2 bulduk. Demek ki soru işareti dediğimiz şey 3 bölü 2'ymiş. Bitti mi? Hayır, bitmedi hocam. Bana daha EC lazım. Peki nasıl bulacağım hocam EC'yi? Bu sefer AOC üçgenine bakacaksın. Benzerlik oranını A'dan alırsan bak 1 bölü 2 buldun. O zaman bu uzunluk OC'nin orta tabanı oldu. Yani OC burası 3 bölü 2 ise OC demek ki 3'tür hocam diyeceksin. 1 bölü 2'yi gördüğüm için değil mi? OC 3 ise OE uzunluğu da 9 bölü 4 olduğundan 3 eksi 9 bölü 4 yazarım. 4 kere 3 12 9 çıkardım. 3 bölü 4 de burası geldi. Şimdi artık alanları bulmaya geldi sıra. Bakın buradaki bir tabanına ait yüksekliğin B'den inen şudur. Bakın 3 bölü 2. O zaman burası 1 çarpı 3 bölü 2'nin yarısı olacağından 3 bölü 4'tür hocam. Geldim buna. Bunun da EC tabanına inen yüksekliği dikkat ederseniz B'den iner 1'dir. Yani 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 yapmalıyım. Bu da 3 bölü 8 geldi hocam. O zaman şimdi bunları toplayalım. Yani elimde bir 3 bölü 4, bir de 3 bölü 8 var. O zaman bunu 2 ile çarptım. 6 bölü 8 artı 3 bölü 8'de. Sonucum 9 bölü 8 geldi dedim ve Denizli'yi işaretledim. Evet canlar, analitik hakkında 16 soruluk bir test hazırladım size. Apotemi yayınlarına tabii ki buradan teşekkür ediyoruz. Umarım size yardımcı olmuştur. Elimden geldiği kadar inceledim, sık dokudum. Burada anlatılan bilgilerle inşallah sınavda karşınıza benzer soru tipleri çıkıp başarılı olursunuz. Sevgiler diliyorum.